Hatasız kul olmaz. Evet, hata yapmak insanın başına gelen en doğal durumlardan biridir. Ancak anahtarı unutmanızın binlerce insanın ölümüne sebep olacağını ya da doğum günü kutlarken aslında bir dünya savaşı kaybettiğinizi bilemezsiniz, değil mi? Küçük gibi görünen ama tarihe adını kazıyan bu hatalar adeta tarihin akışını değiştirmiş. Gelin bu hatalara hep birlikte bakalım. Dünyanın en meşhur gemi enkazı olan Titanic, 107 yıl sonra bile her yaştan insanı etkilemeyi başaran bir trajedi. Oysaki küçücük bir anahtar Titanic'i kurtarabilirdi. Geminin ikinci kaptanı olan David Blair, Titanic yola çıkmadan kısa zaman önce işten çıkarıldı. Duruma sinirlendiği için mi yoksa unuttuğu için mi bilinmez ama dürbünlerin bulunduğu odanın anahtarını yeni kaptana teslim etmedi. Yoğun sis öncesi dürbünlere ihtiyaç duyan gözetleme kulesindeki görevliler dürbün kullanamadıkları için gözlerine güvenmek zorunda kaldı. Belki de anahtar onlarda olsaydı buzdağını daha önce fark ederek kazayı önleyebilirlerdi. Tarihin en büyük askeri dehalarından biri olan Kartacalı Hannibal ya da Hannibal Barca, Roma'yı fethetmeyi kafasına koymuştu. Bunun için de 40.000 kişilik ordusuyla Alp dağlarından geçmek zorundaydı. Alpler yoğun karla kaplı, yüksek zirveleri olan, geçilmesi de oldukça zor olan sıra dağlardır. Hannibal'ın ordusu bu zorlu geçidin sonuna gelmişti. Hannibal artık yolun güvenli olduğunu göstermek için elindeki asayı yere vurdu. Asayı yere vurmasıyla birlikte büyük bir çığ oluştu ve ordusunun büyük bölümü çığ altında kaldı. Hannibal ve ordusu henüz savaşmadan büyük kayıplar verdi. Ama bu olayın yaşanması bile Hannibal'ın Roma'yı yenmesinin önüne geçemedi. Alman bir kimyager, sebzeler üzerinde yaptığı demir ölçümleri esnasında ondalık rakamlarda büyük bir hata yaparak 100 gramında 3.5 mg demir bulunan ıspanağı 35 mg, yani 10 kat daha fazla yazdı. Bu olay nedeniyle uzunca bir süre ıspanağın çok yüksek demir oranına sahip olduğu sanıldı. Bu yanlışa Hollywood da ortak oldu ve bu sayede ıspanak yediği an önünde durulamayan çocukluğumuzun süper kahramanı Temel Reis doğdu. 1942 yılında Boston'daki Hindistan cevizi tesisi ağzına kadar doluydu. Bir çalışan karanlıkta elektrik düğmesini bulabilmek için bir kibrit yaktı ve o kibrit yangına sebep oldu. Daha kötü olan ise panikle herkesin kapılara doğru koşmasıydı. Kapılar menteşenin ters takılmasından dolayı içeri doğru açılıyordu. Kapıya doğru koşan kalabalık öndeki kalabalığı iterek izdihama sebep oldu ve hiç kimse kapıyı içeri doğru açamadı. 492 kişi o gün menteşenin ters takılmasından dolayı yanarak öldü. 1950'li yılların İngiliz yapımı Havilland Comet uçakları çağın oldukça ilerisinde olan uçaklardı. Aynı zamanda dünyanın jet motorlu ilk yolcu uçağıydı. Uçuşlara başladıktan bir süre sonra bazı Comet uçakları havadayken bir anda patlamaya başladı. Kazaların mekanik problemler ya da pilot hatalarından kaynaklandığı düşünüldü. Kazaların nedenini anlamak için uzman bir ekip kuruldu ve enkazlar incelendi. Enkazlardan anlaşılan tek şey uçakların havada bilinmeyen bir sebepten ötürü patlayarak parçalandığıydı. Bunun üzerine dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill olaya el attı. Öncelikle dev bir su tankı inşa edildi ve uçak içine batırıldı. Uzmanlar göz ardı edilen bu kritik kusurun pencereler olduğunu fark etmişti. Uçakta kare şeklindeki pencereler yüksek basınç altındayken dayanamıyor ve köşelerinden çatlıyordu. Bunun sebebi basıncın köşe noktalarda daha fazla olmasıydı. Havada olan bir uçağa pencereden hava girmesi demek, uçağın infilak etmesi demektir. Bu olaydan sonra tüm uçak pencereleri oval ya da yuvarlak olarak dizayn edilmeye başlandı. 1945 yılında Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetti. Batı Almanya'yı İngiltere, Fransa, Amerika üçlüsü işgal ederken
Doğu Almanya'yı Sovyetler Birliği işgal etti. Batı Almanya, Doğu'ya göre daha iyi şartlara sahipti. Doğuda bulunan Alman vatandaşları bu sebeple Batı'ya geçiyordu. Doğu Almanya Meclisi bu kaçışları engellemek için bir karar aldı ve 1961 yılında Berlin Duvarı inşa edildi. 1989 yılına gelindiğinde Doğu Almanya politikacısı Schabowski bir basın toplantısında Doğu'dan Batı'ya gitmek isteyenlere vize verileceğini açıklayacaktı. Fakat kurduğu tek bir cümleyi tamamen yanlış bir şekilde kurdu ve yasağın tamamen kaldırıldığı yönünde anlaşıldı. Bunu duyan bir gazeteci bu değişikliğin ne zaman uygulanmaya başlayacağını sordu ve Schabowski hemen diye cevap verdi. Basının geçişler artık serbest diye haber yapması üzerine insanlar ellerinde balyozlarla sınıra hücum etti. Kurulan yanlış bir cümle yüzünden Almanya'nın Berlin Duvarı da yıkılmış oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Sovyetler ve Amerika gibi ülkelerin oluşturduğu müttefikler Nazi Almanyası ile savaş hazırlığındaydı. Alman ordusunda önemli görevlere sahip Mareşal Erwin Rommel, 6 Haziran 1944'te eşinin doğum günü nedeniyle izin aldı ve görevinin başında değildi. Tam da o gün müttefik devletler tarafından meşhur Normandiya çıkarması yapıldı. Bu çıkarma ile birlikte Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndaki en büyük yenilgilerini yaşadılar. Bazı tarihçilere göre bu yenilgi 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktasıdır. Küba devriminden kısa bir süre sonra ABD'nin desteklediği Kübalılar Fidel Castro yönetimini devirmek için işgal girişiminde bulundu. Plana göre Domuzlar Körfezi'nden hareket eden grupların uçaklarla desteklenmesi düşünülmüştü. Ancak zaman dilimlerinden dolayı oluşan fark hesaba katılmadı. Uçaklar planlanandan bir saat sonra gelince Fidel Castro ve Che Guevara önderliğindeki Küba rejimi işgali bastırdı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.